Siz de lastiklerinizi 32 PSI'ya mı şişiriyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise bu video tam size göre. Çünkü Türkiye'de sürücülerin büyük çoğunluğu lastiklerini 32 PSI'ya şişiriyor. Akaryakıt istasyonundaki tabela 32 diyor, komşu 32 diyor, eski alışkanlık 32 diyor. Ama bu rakam arabanızı yavaş yavaş mahvediyor ve bunu fark etmeniz için çok geç olabilir. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. Her ay düzenli olarak lastiklerini 32 PSI'ya şişiriyordu. Herkes böyle yapıyor diyordu. 3 yıl sonra ön lastikleri normalden çok daha hızlı aşındı. Amortisörler beklenenden erken bitti, fren mesafesi uzamıştı. Ve bir kış günü virajda araç kayınca sorunu anladı. Yanlış lastik basıncı. Nagoya'da 31 yıl Bridgestone lastik mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Takeshi Nakamura'nın bakım notlarına ulaştım. Türkiye'de normal kabul ettiğimiz 32 PSI alışkanlığının Japonya'da lastik ve araç hasarının en temel nedenlerinden biri olarak tanımlandığını gördüm. Bu videoda size doğru lastik basıncını, neden önemli olduğunu ve nasıl yöneteceğimizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce temel bir soruyu cevaplayalım. 32 PSI nereden çıktı? Bu rakam Türkiye'de yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir efsane. Ne araç kılavuzundan geliyor ne de lastik üreticisinden. Sadece herkes böyle yapıyor geleneğinden. Oysa gerçek şu, her araç için doğru lastik basıncı farklı. Küçük bir Fiat Tipo için doğru basınç, büyük bir Toyota RAV4 için doğru basınç değildir. Ve her iki araç için de 32 PSI yanlış olabilir. Doğru basıncı nerede bulacaksınız? İki yerde. Birincisi, sürücü kapısının iç yüzeyinde küçük bir etiket var. Bu etikette ön ve arka lastikler için önerilen basınç ayrı ayrı yazıyor. İkincisi, araç kullanım kılavuzunuzun lastik bölümünde. Bu iki kaynaktan birini bugün kontrol edin. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu veri var. Araçların %70'i yanlış lastik basıncı ile kullanılıyor. Ve bu sürücülerin büyük çoğunluğu 32 PSI gibi standart bir rakam uyguluyor. Az şişirilmiş lastik arabanıza ne yapıyor? Biraz az olsun daha rahat sürerim deniyor. Ama az şişirilmiş lastik arabanıza şunları yapıyor. Birincisi, yakıt tüketimi artıyor. Az şişirilmiş lastik zemine daha fazla temas ediyor. Temas yüzeyi genişleyince yuvarlanma direnci artıyor. Sonuç, %3 ila 5 daha fazla yakıt. Türkiye'de akaryakıt fiyatları düşünüldüğünde yıllık binlerce lira. İkincisi, lastik aşınması hızlanıyor. Az şişirilmiş lastik yanlardan fazla ısınıyor. Bu ısı lastik kauçuğunu hızla aşındırıyor. Lastik ömrü normalin yarısına düşebiliyor. Üçüncüsü, direksiyon hassasiyeti azalıyor. Az şişirilmiş lastik direksiyon tepkisini geciktiriyor. Ani manevra gereken durumlarda araç daha yavaş tepki veriyor. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu veri var. Önerilen basıncın 5 PSI altında kullanılan lastikler %25 daha hızlı aşınıyor. Fazla şişirilmiş lastik arabanıza ne yapıyor? Uzun yol gideceğim, biraz fazla doldurayım deniyor. Bu düşünce son derece tehlikeli. Birincisi, orta aşınma. Fazla şişirilmiş lastik balon gibi şişiyor. Sadece ortası zeminle temas ediyor. Lastik ömrü ciddi ölçüde kısalıyor. İkincisi, yol tutuş kaybı. Temas yüzeyi azalınca araç yola daha az yapışıyor. Islak yolda fren mesafesi uzuyor. Üçüncüsü, süspansiyon hasarı. Fazla şişirilmiş lastik tampon görevi yapmıyor. Her küçük çukur doğrudan süspansiyona iletiyor. Amortisörler ve rot başları çok daha hızlı aşınıyor. Dördüncüsü, patlama riski. Sıcak havada ve yüksek hızda fazla şişirilmiş lastik, ısı nedeniyle basınç artışı yaşayabiliyor. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu veri var. Önerilen basıncın 5 PSI üzerinde kullanılan araçlarda süspansiyon hasarı %40 daha fazla görülüyor. Doğru basıncı nasıl belirlersiniz? Birinci adım, sürücü kapısını açın. Kapının iç yüzeyinde küçük bir etiket var. Bu etikette ön ve arka lastikler için önerilen basınç ayrı ayrı yazıyor. İkinci adım, basıncı soğuk lastikle ölçün. Lastik basıncı sıcaklıkla değişir. Ölçümü her zaman araç en az 3 saat hareketsiz kaldıktan sonra yapın. Sabah ilk işiniz bu olabilir. Üçüncü adım, güvenilir manometre kullanın. Akaryakıt istasyonlarındaki kompresörlerin göstergeleri çoğu zaman yanlış okuyor. Kendinize küçük bir dijital manometre alın. 50 ila 150 lira arasında bulabilirsiniz. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu cümle var. Lastik basıncını doğru ölçmeyen sürücü, temeli çürük bir ev inşa eden mühendis gibidir. Bu noktaya kadar öğrendiklerinizi çevrenizle paylaşmak ister misiniz? Bu bilgiyi bilmeyen bir sürücü tanıyorsanız bu videoyu onlara gönderin. Mevsime göre lastik basıncı nasıl değişmeli?
Basit kural şu: her 10 derece sıcaklık düşüşünde lastik basıncı yaklaşık 1 psi azalıyor. Her 10 derece sıcaklık artışında lastik basıncı yaklaşık 1 psi artıyor. Somut örnek verelim. İstanbul'da Eylül'de 30 derecede araç kullanıyorsunuz. Etikette 34 psi yazıyor. Lastiklerinizi 34 psi'ye şişiriyorsunuz. Aralıkta hava 5 dereceye düşüyor. O sıcaklıkta lastik basıncınız 32 ila 32 psi'ye düşmüş oluyor. Bu durumda kişinin basıncı 36 ila 37 psi'ye yükseltmeniz gerekiyor. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu veri var: mevsimlik basınç ayarı yapan sürücülerde lastik ömrü %20 daha uzun. Japon yöntemi şu: her mevsim başında lastik basıncını kontrol et. Kişinin 2 psi artır, yazın normale döndür. Yüklü araçta lastik basıncı. Arabaya 4 yolcu aldınız, bagajı doldurdunuz ve lastik basıncını hiç değiştirmediniz. Bu yaygın bir hata. Yüklü araçta lastik basıncının artırılması gerekiyor. Araç kılavuzunuzda genelde 2 farklı basınç değeri var. Tam yük basıncı genellikle 4 ila 6 psi daha yüksek. Honda mühendislerinin verilerine göre yüklü araçlarda basınç artırılmadığında patlama riski %30 artıyor. Japon yöntemi şu: uzun yolculuk veya tam yük öncesi araç kılavuzunu aç. Tam yük için önerilen basıncı bul. Lastikleri o basınca getir. Kış ve yaz lastiği basınç farkı. Kış lastikleri farklı bir kauçuk karışımından yapılıyor. Bu karışım düşük sıcaklıklarda esnek kalıyor. Ama basınç ayarı da farklı olmalı. Kış lastiklerini yaz lastiklerinden genellikle 2 ila 4 psi daha yüksek şişirmek gerekiyor. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu veri var: doğru basınçta kullanılan kış lastikleri, yanlış basınçta kullanılanlara kıyasla %35 daha iyi kar tutuşu sağlıyor. Japon yöntemi şu: kış lastiğine geçerken basıncı 2 psi artır. Yaz lastiğine dönerken normale döndür. Bu bilgileri faydalı buluyor musunuz? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tür içeriklerin daha fazlasını görmek isteyenlere kanalımızı önerin. Lastik basıncı ve yakıt tüketimi ilişkisi. Her 5 psi düşük basınç, yakıt tüketimini %1 ila 2 artırıyor. Hesabı yapalım. Ayda 2000 kilometre giden bir sürücü. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 8 litre. Aylık yakıt masrafı 1600 lira diyelim. 5 psi düşük basınçla bu maliyet %2 artıyor. Ayda 32 lira. Yılda 384 lira. Ve çoğu araç 10 psi veya daha fazla düşük basınçla kullanılıyor. O durumda yıllık kayıp 1000 lirayı aşabiliyor. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu cümle var: doğru lastik basıncı sürücülere yılda binlerce lira tasarruf sağlar. Ama kimse bunu hesaplamaz. Japon yöntemi şu: ayda bir lastik basıncını kontrol et. Etiket değerine göre ayarla. Bu küçük alışkanlık yıllık binlerce lira tasarruf sağlar. TPMS sistemi sizi yanıltıyor olabilir. Modern araçlarda TPMS var. Lastik basıncı izleme sistemi. Ama bu sistem sizi yanıltıyor olabilir. TPMS sistemi genellikle basınç önerilen değerin %25 altında uyarı veriyor. Yani etiket değeri 34 psi ise sistem yaklaşık 25 psi'de uyarıyor. O noktaya kadar sürücü yanlış basınçla gidiyor. TPMS erken uyarı değil, son çare uyarı sistemidir. Honda servis verilerine göre TPMS uyarısına güvenen sürücülerin %60'ı düşük basınçla sürüyor. Japon yöntemi şu: TPMS uyarısını beklemeden ayda bir manuel kontrol yap. Dijital manometre kullan. TPMS'ye güvenme, kendi gözlemini yap. Yedek lastiği unutmayın. Türkiye'de yedek lastik kontrolü yapan sürücü sayısı son derece az. Yedek lastik, torpido altında veya bagajda unutuluyor ve tam ihtiyaç duyulduğu anda şişirilmemiş çıkıyor. Japon yöntemi şu: her lastik kontrolünde yedek lastiği de kontrol et. Yedek lastiğin basıncı genellikle normal lastiklerden 4 ila 6 psi daha yüksek olmalı. Çünkü patlak lastikle yol kenarında duran araçlar çoğunlukla şişirilmemiş yedek lastiği olmayan araçlardır. Azot gazı gerçekten fark yaratır mı? Kısmen doğru. Normal hava %78 azot zaten. Ama %100 azot gerçekten daha stabil basınç sağlıyor. Normal havayla düzenli kontrol yapan sürücü, azot kullanan ama kontrolsüz sürücüden çok daha iyi durumda. Takeshi Nakamura'nın notlarında şu cümle var: azot gazı iyi bir seçenek ama düzenli kontrol yapmayan sürücü için hiçbir önemi yok. Dönüşümlü kullanımın basınca etkisi. Lastikleri 10.000 ila 15.000 kilometrede döndürüyor musunuz? Döndürme sonrası basıncı yeniden kontrol etmek gerekiyor. Ön ve arka lastikler için önerilen basınç farklı olabilir. Japon yöntemi şu: lastik döndürme sonrası basınç kontrolü zorunlu.
Bir adımı diğersiz yapma. Aylık kontrol alışkanlığı kurun. Ve son maddeye geldik. Bu madde diğer tüm maddeleri anlamlı kılan temel alışkanlık. Bilgi yetmiyor, uygulama şart. Japonya'da sürücüler ayda bir mutlaka lastik basıncını kontrol ediyor. Bu bir kültür. Ve bu kültür, Japon araçlarının lastiklerinin ne kadar uzun sürdüğünü açıklıyor. Takeshi Nakamura'nın notlarındaki son cümle şu: lastik basıncı kontrolü en ucuz araç sigortasıdır. Aylık 5 dakika harcayarak binlerce liralık hasardan korunabilirsiniz. Japon yöntemi şu: telefonunuza her ayın ilk günü hatırlatıcı kurun. Lastik basıncı kontrol yazın. Her hatırlatıcıda 5 dakikanızı ayırın. 4 lastiği ve yedek lastiği kontrol edin. Etiket değerine göre ayarlayın. İşte tüm bu bilgiler. 32 PSI değil, kapı etiketi ne diyorsa. Soğuk lastikle ölçün. Mevsime göre ayarlayın. Yüklü araçta artırın. Kış lastiğinde farklı uygulayın. TPMS'ye güvenmeyin, kendiniz ölçün. Yedek lastiği unutmayın ve her ay kontrol edin. Bu alışkanlıkların hepsini uyguladığınızda lastikleriniz çok daha uzun sürer, arabanız çok daha az hasar görür ve cüzdanınız çok daha az yanar. Bugün hemen yapabileceğiniz 3 şey şunlar. 1. Sürücü kapınızı açın ve etiketteki basınç değerini not alın. 2. Telefonunuza aylık hatırlatıcı kurun. 3. Kendinize dijital manometre alın. Bu 3 adım lastik yönetiminizi tamamen değiştirecek. Bu videoyu izlerken kaç yıldır 32 PSI uyguladığınızı fark ettiniz? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Görüşmek üzere.